Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu bilekliği çalışacağız. Fakat bunda değişik bir teknik kullanacağız. Yani peyote tekniğini kullanacağız. Biliyorum ki sizler bunu yaparken tuğla tekniği kullanıyorsunuz ve tuğla tekniğiyle arkadaşlar bana göre daha zor bir çalışma oluyor. Şimdi biz önce dizeceğiz, sonra öreceğiz bu bilekliği. Ama şöyle bir durum var. Bir bölümünü önce dizeceğiz, sonra öreceğiz. Daha sonra bu azaltmalara geldiğimizde de yine dizeceğiz. Fakat her bir satırı ya da her bir sırayı ayrı ayrı dizip öreceğiz. Olmamız gereken yere gelip ayrı ayrı dizeceğiz. Şimdi burada örneğin şöyle diyeyim arkadaşlar. Burada tamamen transparan boncukları kullandım ben. İsterseniz bunları da kullanabilirsiniz rahatlıkla bu teknikle ördüğünüzde. Sedef yani bunlar arkadaşlar. Ama internetten bakmak istediğinizde bunları transparan diye geçiyor. Onlarla da yapabilirsiniz. Mesela kremi, grisi ve mavisi. Diğerleri normal opak boncuklarımız. Bu da altın arkadaşlar 24 ayar. Evet bu şekilde ve böyle de bir altına hazır aparatlar var. Şöyle onlardan takacağız ve tamamlayacağız. Şimdi 6 renk arkadaşlar boncuk gerekiyor. 11.0 6 renk boncuk gerekiyor. Bunların isterseniz size numaralarını da yazacağım. Ben ekrandan şablonunu çıkartırken hangilerini kullandığımı hangi numaralarıyla belirteceğim size arkadaşlar. Şimdi bunu anlatayım size. Şablon üzerinde de anlatayım. Biz ilk başta şu bölümü çalışacağız. Birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm. Şimdi birinci bölümün tamamını dizeceğiz ve öreceğiz. İkinci bölüme geldiğimizde bir araya gireceğiz. Bir araya iğnelerimizle ilerleyeceğiz ve bunları yavaş yavaş bakın buralara gelerek hep azaltarak bunu tamamlayacağız. Sonra da üçüncü bölüme geçeceğiz. O da bunun neredeyse simetrisi gibi ama bir iki farklılıklar oluyor. O nedenle bunu ayrı anlatmam gerekiyor. Orasını da size anlatacağım ve bilekliğimizi tamamlayacağız. Şimdi bu şablonumuzu da anlattıktan sonra gördüğünüz gibi işte 6 çeşit boncuğumuz var. 2 tane de halkamız olacak. Bir tane kapamamız olacak. Şu dediğim gibi bunu takacağız. Ve Fireline 15 milim arkadaşlar. Fireline 12 milim olur, 10 milim olur. Hangisini bulabilirseniz online yapabilirsiniz. Evet ve bunları şimdi dizmeye başlayalım. Beraber dizelim ve sonra örmesini nasıl yapıyoruz tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi fireline'ımızın arka tarafını kesmiyoruz. Direkt bunun üstüne diziyorum ben. Ve şimdi başlıyoruz dizmeye. Orta bölümü dizeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir beyaz, bir sarı, 3 kahve, 1 sarı, 2 siyah, 4 gri, 1 sarı, 4 gri, 2 siyah,
1 sarı, 3 kahve, 1 sarı, 2 beyaz, 2 sarı, 1 kahve, 2 sarı, 1 siyah, 3 gri, 2 sarı, 1 mavi, 2 sarı, 3 gri, 1 siyah, 2 sarı, 1 kahve, 2 sarı, 1 beyaz, 1 sarı, 2 beyaz, 1 sarı, 2 beyaz, 1 siyah, 1 gri, 2 sarı, 5 mavi, 2 sarı, 1 gri, 1 siyah, 2 beyaz, 1 sarı, 2 beyaz, 3 sarı, 3 beyaz, 1 siyah, 2 sarı, 9 mavi, 2 sarı, 1 siyah, 3 beyaz, 2 sarı, 2 beyaz, 1 sarı, 2 beyaz, 1 siyah, 1 sarı, 5 mavi, 1 siyah, 5 mavi, 1 sarı, 1 siyah, 2 beyaz, 1 sarı, 2 beyaz, 2 sarı, 1 kahve, 2 sarı, 1 siyah, 1 sarı, 3 mavi, 5 siyah,
3 mavi, 1 sarı, 1 siyah, 2 sarı, 1 kahve, 3 sarı, 4 kahve, 1 siyah, 1 sarı, 3 mavi, 2 siyah, 1 gri, 2 siyah, 3 mavi, 1 sarı, 1 siyah, 4 kahve, 2 sarı, 4 kahve, 1 siyah, 1 sarı, 3 mavi, 1 siyah, 3 gri, 1 siyah, 3 mavi, 1 sarı, 1 siyah, 4 kahve, 2 sarı, 3 kahve, 1 sarı, 1 siyah, 1 sarı, 3 mavi, 1 siyah, 3 gri, 1 siyah, 3 mavi, 1 sarı, 1 siyah, 1 sarı, 3 kahve, 1 sarı, 1 beyaz, 2 sarı, 1 kahve, 1 sarı, 1 siyah, 1 sarı, 3 mavi, 5 siyah, 3 mavi, 1 sarı, 1 siyah, 1 sarı, 1 kahve, 2 sarı, 1 beyaz,
bir sarı, 2 beyaz, bir sarı, bir beyaz, bir siyah, bir sarı, 4 mavi, 3 siyah, 4 mavi, 1 sarı, 1 siyah, 1 beyaz, 1 sarı, 2 beyaz, 1 sarı, 1 kahve, 1 sarı, 3 beyaz, 1 siyah, 1 sarı, 11 mavi. Bir sarı, bir siyah, 3 beyaz, bir sarı, bir kahve, 2 sarı, 3 beyaz, 2 siyah, 2 sarı, 7 mavi. İki sarı, 2 siyah, 3 beyaz, 2 sarı, 2 beyaz, 3 sarı, 1 beyaz, 1 siyah, 2 gri, 2 sarı, 3 mavi, 2 sarı, 2 gri, 1 siyah, 1 beyaz, 3 sarı, 4 beyaz, 1 sarı, 2 kahve, 1 sarı, 1 siyah, 4 gri, 3 sarı,
4 gri, 1 siyah, 1 sarı, 2 kahve, 1 sarı, 2 beyaz. Böylece arkadaşlar orta bölümü, birinci bölümün dizilişini tamamladık. Orta bölüm dediğim yer bu kısım arkadaşlar. Buradan düz olarak şu bölüm, yani orta bölüm burası ve bu sıra şu şekilde 25 adet boncuktan oluşuyor. 25 adet boncuk var. Biz ne yapacağız? Hep 25-25 ayırıp kolay peyote tekniğini uygulayacağız. Nereye? Buradan buraya kadar. Sonrasında bakın burası 25 iken bir sonraki sırada 23 oluyor. Bir sonraki sıra 19 oluyor. Bir sonraki sıra 17 oluyor. Bunları sırası geldikçe yine yapacağız. Ama şimdi birinci işimiz, bu bölümü bitireceğiz. Biz şimdi örmeye başlıyoruz. Yani 25 boncuktan oluşan sıralar halinde 25'er adet boncuklarımızı yerleştirip kolay peyote tekniğini öreceğiz. İpimizi kesmedik. 1 metreden biraz daha uzun bir ip ayırıyorum böyle. 1 metreden biraz daha uzun ayırıyorum. Ve buradan arkadaşlar 25 tane sayıyoruz. Aslında saymanıza bile gerek yok. Bu sizi, düzgün dizdiyseniz eğer sizi yönlendirecektir. Nasıl? Bakın burada 2 tane beyazla başlamış. Demek ki burada 2 beyazla bitecek. Şu şekilde. Bunu eğer düzgün dizdiyseniz dediğim gibi saymanıza bile gerek yok. Şimdi bu birinci sıra. İkinci sıra sizce nereden olur? Bir de ona bakalım. Şimdi burada 2 beyazla başlıyor ve burada 3 sarı. Demek ki 3 sarı 2 beyaz şu şekilde. Bu da ikinci sıramız. İkinci sıramız bu da. Şimdi burada birinci sıra, ikinci sıra. Ne yapıyoruz? Bunları sayıyoruz. Şimdi sayalım tekrar yine de. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Burasını da tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 2 tane 25. Daha önceki derslerimizden arkadaşlar kolay peyoteyi nasıl yaptığımızı öğrenmiştik. Onun gibi öreceğiz. Şimdi bunu şöyle kapatıyoruz. Ve şu şekilde böyle kapadık ve buradan şuna getiriyorum. Şöyle bir, buradan da buraya. Her bir boncuğu birbiriyle eşleyeceğiz. Buradan geliyoruz. Şimdi bunu şöyle altına koydum. Bu. Giriyorum. Buna giriyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Birbirinin eşi çünkü bunlar. Şöyle. Buna giriyorum.
buradan şuna. Tekrar yapalım. Şu. Şöyle. Eşi bunun. Buradan buna giriyor. Evet, böylece sırayı bitirdik. Şu. Şimdi bakın 2 sıra bitmiş oldu. Birinci sıra ve ikinci sıra. Şimdi 3. sıramızı yapacağız. Her seferinde sayacak mıyız? Tabii ki de saymayacağız arkadaşlar. Bakın 2 sarıyla başlamış. Buradan da 2 sarıyla biten yer burası. Şu şekilde. Bunu alacağız. Getireceğiz. Ve üzerine kapatacağız. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şu. İlk başlayanlar için arkadaşlar lütfen sakin bir şekilde yapmanızı öneririm. Ondan sonrasında zaten kendisi gelecektir. Evet, öğrenene kadar sakin.
Böylece 3. sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi tekrar 25 sayıyoruz. Tabii buradan yine bakıyorum şöyle. Bir kahve var, bir sarı var. Bunun bitiminde kahve ve sarının olduğu yer burası. Diyorum ki burası 25 ve doğru dizdiğime eminim. O nedenle ben buradan itip bunu buraya örmeye devam ediyorum. Bir sıra daha beraber örelim. Sonrasında ben devam edeyim ve ikinci bölüme geçelim. Şimdi böyle geldik, getirdim. Tekrar göstereyim. Şu şekildeyim. Buradan giriyorum. Şu. Buradan buna giriyorum. Şu. Şöyle başlarken. Ve bunu üstten sıkıştırıyorum. Bakın şu. Sarıdan çıkmışım. Sarı sarının üstüne geliyor. Buradan buna giriyorum ve buradan buna giriyorum. Şöyle. Aldım. Buna. Şu. Şimdi tekrar kremin üstüne koyuyorum. Bakın şöyle sıkıştırdım. Buna giriyorum. Şu. Yeni bir şeyler öğrenmek güzeldir arkadaşlar. Eminim sizlerin de hoşuna gidiyordur. Ben her gün yeni bir şeyler öğretmek için size gayret ediyorum. Evde durmadan çalışıyorum bu konuda ve daha nasıl yeni şeyler öğretebilirim diye. Umarım beğeniyorsunuzdur. Evet, aynı şekilde devam ediyorum örmeye. Transparan boncuklarda biraz daha dikkat etmek gerekiyor örerken. Biliyorsunuz onlar daha hassas boncuklar. Kırılmasın diye şöyle. Transparan boncuklarda arkadaşlar tuğla tekniği ya da brick stick dedikleri teknikte daha zor, çabuk kırılabiliyor. Bunda da çok fazla çekmeden sadece yerleştir, bırak.
Evet, böylece 4. sıramızı da tamamladık. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk 4 sırayı beraber yapmıştık. Diğer sıraları ben tamamladım. Teknik aynı şekilde örülüyor. Ve şimdi bunun tamamı 15 sıra. Ben şu anda 16. sıradayım. Peki şablonda neredeyim? Onu da göstereyim size. Şu şekilde. Şimdi örerken buradan başladık ve bu şekilde aşağıya doğru ördük arkadaşlar. Şimdi burası 1. sıra, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yani şu anda biz 15. sıramızdayız. Şu şekilde. 15. sırayı tamamladık. Şimdi şuraya gelmem gerekiyor. Ve bu sırayı örmem gerekiyor. Şurası 16. sıra oluyor. Burası 15. Burası 16. sıra oluyor. Bundan sonraki sıraları arkadaşlar beraber yapacağız. Ki nasıl yapıldığını öğrenmeniz açısından. Çünkü her sırada farklı olabiliyor. Yani 2 iğne ile de çalışabiliyoruz, tek iğne ile de çalışabiliyoruz. Bu arada teknikleri de kavramış olacaksınız. Evet, şimdi gelelim 16. sıramızın nasıl yapılacağını. Dedik ki 16. sıra bir basamak içeriden başlayacak. Şuradan, buradan ve buradan. Yani şimdi burada 25 boncuk varken tamamında 25 boncuk. Burada 23 boncuk olacak. Benim şu boncuktan çıkmış olmam gerekiyor. O nedenle 2 basamak içeri giriyorum. Şöyle ilerliyorum. Buradan. Ve bunu şöyle sıkıştırıp buradan çıkıyorum. Bakın şu buradayım. Bunu şöyle sıkıştırıyorum ve buradan çıkıyorum. Şu. Evet. Eğer çok önemli bir noktayı söylüyorum arkadaşlar. Eğer biz şu şekilde yukarıda duran bir boncuktan çıktıysak tek iğne gelip bu şekilde örerek bu tarafa geçmem gerekiyor. Şimdi dizilişini bir yapalım ve ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu anda buradan çıkmışım ve 23 boncuğumuz olacak. Şimdi diziyoruz. 1 sarı, 3 kahve, 1 sarı, 1 beyaz, 1 siyah, 9 gri, 1 siyah, 1 beyaz, 1 sarı, 3 kahve, 1 sarı. Şimdi bunun 23 boncuk etmesi gerekiyor. Bir sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23. Şimdi bunu getirip bu şekilde yerleştiriyorum tekrar. Ve bu şu sarıdan bakın aynı geldiğim iğneyle buna giriyorum. Şöyle. Şimdi bunu normal örerek gidiyorum.
bir alıp araya yerleştiriyorum. Şu. Tekrar bunu gidiyorum. Şöyle sıkıştırdım. Buradan evet arkadaşlar, böylece 16. sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi 17. sırayı yapacağız. 17. sırada arkadaşlar 23 tane boncuktan oluşuyor. Bunun üstü de 23 boncuktan oluşuyor. Şimdi yine benim buradan çıkmış olmam gerekiyor. O nedenle buradan çıkmak için şöyle geliyorum. Buradan tekrar döndüm. Ve bu şekilde yine sarı boncuğumuzdan çıktık. Şimdi buraya 17. sıraya da 23 tane boncuğumuzu yerleştiriyoruz. Evet. Beraber dizelim. 1 beyaz. 2 sarı.
1 kahve, 3 beyaz, 1 siyah, 7 gri, 1 siyah, 3 beyaz, 1 kahve, 2 sarı, 1 beyaz. Şimdi 17. sıramızı dizdik. Şimdi bunu da bir sayalım. 23 olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23. 23 boncuk. Bunu da getiriyorum yine buradan buna birleştiriyorum. Şöyle. Tekrar buradan giriyorum. Üstüne alıyorum şunu. Şöyle sıkıştırdım ve örmeye devam ediyorum. Evet, böylece bu sırayı da tamamladık. Şimdi arkadaşlar biraz daha azaltacağız. 21 boncuğa düşüreceğiz. Yani burasını ve burasını almayacağız. O nedenle bir boncuk buraya geliyorum. Şu. İçeri giriyorum. Şimdi içeride olduğum için yani şu boncuğa çalışacağım için çift iğne gitmek zorundayım. O nedenle diğer ucumuzu da devreye sokuyoruz. Bunlar önemli noktalar. Ama yeni şeyler öğreniyorsunuz. Göreceksiniz seri üretimlerinizde çok daha kolay yapacaksınız bunları. Şu an öğrenme aşamasında olduğunuz için biraz zor gelebilir arkadaşlar ama değil. Ve çok yumuşak oluyor. Evet, şimdi aynı şekilde buraya getirmem gerekiyor bu ucu da. Buradan yukarı çıkıyorum. Şöyle.
aynı şekilde yukarı götürmem gerekiyor. Şu. Buradan dönüyorum. Şöyle. Bakın şuradayım. Bunu şuna giriyorum. Hemen üstündekine. Şu. Ve buradan da çıkıp şuraya. Buradan da buna giriyorum. Evet. Şu. İşte 21 boncuk dizeceğiz. Ve sonra nasıl öreceğiz ona bakalım. Fark etmez, her iki ipe de aynı şekilde dizebiliriz. Şimdi buna da dizebiliriz. Buna da dizebiliriz. Evet. Şimdi diziyoruz arkadaşlar. 5 beyaz. 1 sarı. 2 siyah. 5 gri. 2 siyah. 1 sarı. 5 beyaz. Şimdi bu 21 boncuk olması gerekiyor. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. Bunu getirip böyle yerleştiriyoruz. Ve demin altlarda ördüğüm gibi bakın bunu getirdim. Buraya koydum. Ve buradan bununla örmeye devam ediyorum. Alıyorum bunu. Buradan buna giriyorum. Şu. Şöyle bakın yerleştiriyorum. Şimdi devam. Ve şimdi son boncuğumdayım. Buna geliyorum. Şu. Buradan çıkıyorum. Bu. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde oldu. Böylece 18. sıramızı tamamladık. 19. sıramız arkadaşlar yine 21 olacak. Yine 21 olacak ve onun
beraber dizelim yine. 3 beyaz. 2 sarı. 2 kahve. 1 siyah. 5 gri. 1 siyah. 2 kahve. 2 sarı. 3 beyaz. Bu da 21 olacak. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. Şimdi bunu yerleştiriyoruz buraya. Şu şekilde bunu bırakıyoruz. Diğer iğneyi alıyoruz ve onunla örüyoruz. Şu. Buradan çevirelim böyle. Örmeye devam ediyorum. ...19. sıramız bitti arkadaşlar. Onu da 21 boncuk olarak tamamladık. 20. sıramız 19 boncuklu arkadaşlar. 20. sıramız 19 boncuklu. Yani şu tepeden olmam gerekiyor. Şunlardan birinde olmam gerekiyor. Şimdi onlara gidelim. Bir tanesini fark etmez hangisi olursa buradan 2 tane ilerliyorum. Şu ve buradan gelip şuna bakın geldim, sıkıştırdım. Buna çıkıyorum. Şimdi
dizeceğiz. Çünkü tepedeyiz. Yani bunu tek iple öreceğiz. Şöyle geleceğiz. Evet, deminki yaptığımız gibi. Şimdi dizelim. 2 beyaz, 1 sarı, 2 kahve, 1 sarı, 1 beyaz, 2 siyah, 1 gri, 2 siyah, 1 beyaz, 1 sarı, 2 kahve, 1 sarı, 2 beyaz. Kaç boncuk edecekti? 19. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Şimdi bunu alıyoruz ve buradan getirip buraya yerleştiriyorum. Buradan girmek zorundayım. Çünkü buradan girersem 21 oluyor arkadaşlar. O nedenle sağdan soldan birer tane bırakıp buradan giriyorum. 1. Şu. Ve bunu üstüne bakın. Şöyle getirdim. Buradan buraya sıkıştırdım. Şimdi örmeye devam ediyorum. Evet, böylece 20. sırayı tamamladık. Evet, şu şekilde 20. sırayı tamamladık. Şimdi arkadaşlar 21. sıra 17 olacak. Gitgide azalacak. O nedenle buraya gelmem gerekiyor. Ve burada olduğunuz zaman bu bakın aşağıda olduğu için her iki iğnenin de bu boncukta olması gerekiyor. O nedenle şimdi şuradan ben bu boncuğa gelmem için ne yapmam gerekiyor? Aşağıdan şöyle çıkıyorum. Buradan da girebiliriz. Şöyle gireyim. Ve buradan tekrar yukarı çıkıp şöyle teker teker şöyle buna da çıkalım. Bu şekilde. Şimdi geliyoruz. Sıkıştırıyorum böyle. Bakın şu şekilde. Şöyle. Buradan çıkıyorum. Buna çıkıyorum. Şu. Şimdi diğer ucu da getireceğim aynı yere. Bunu bıraktım. Diğer ucu da
aynı bu şekilde buradan çıkıyor olmam gerekiyor. Bunu da böyle yapalım. Ve gene bunu ne yapıyorum? Böyle sıkıştırıyorum. Şöyle. Zaten duyuyorsunuz böyle çıt sesini. Şuradan çıkacağım. Buraya geldim. Evet. Şimdi arkadaşlar 17 boncuk dizeceğiz. 21. sıradayız. 17 boncuk dizeceğiz. Evet, diziyoruz. 2 beyaz. 3 sarı. 3 beyaz. 1 siyah. 3 beyaz. 3 sarı. 2 beyaz. Şimdi bunun 17 boncuk olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Şu. Evet, bunu getiriyorum. Buraya bırakıyorum. Koyuyorum buraya ve bu iğneyi alıyorum. Bundan örüyorum. Bunlar şu şekildeyim. Örmeye devam ediyorum şimdi. Evet, böylece 21. sıramız tamamladık. 21. sıramızı tamamladık. Evet arkadaşlar, böylece 17 boncuklu 21. sıra tamamlanmış oldu. Şimdi 22. sıradayım ve 22. sırada 17 boncuklu olacak. 22. sırada 17 boncuklu olacak. Onu da beraber dizelim. O nedenle iplerimizi bir kere oynatmıyoruz. Aynı yerde duracak. Çünkü bu sırada 17 boncuk var. Yani bu ipten bu ipe 17 boncuğun üstüne tekrar 17 boncuk oturtacağız. Evet. 7 beyaz. 3 sarı. 7 beyaz. Evet, burada böylece 17 boncuk.
17 boncuğumuz var. Bunu yine getiriyorum. Böylece buraya yerleştiriyorum. Bunu bırakıyorum. Bunu alıyorum. Neden? Çünkü aşağıda boncuğum. Bakın. Şu boncuktan çıktığım için. Evet. Şimdi bunu bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şu. Böylece 22. sıramız tamamlandı. Şimdi arkadaşlar 23. sıramız 13 boncuktan oluşuyor. 13 boncuktan oluşuyor. O nedenle sağda solda ikişer boncuk bırakacağız. Burası 17 boncuktu ya. Bizim şurada olmamız gerekiyor. 13 boncuktan oluşuyor. Hızla böyle ovalleşecek. O nedenle bizim bu boncuğa gelmemiz gerekiyor. Hem de 2 iğnemizin. Hemen bunu böyle geliyorum. Şuradan çıkıyorum. Buraya. 13 boncuktan oluşacak. Şuraya geldim. Şu. Şimdi diğer iğnemi de aynı boncuğa getireceğim. Buradan geleceğim. Ve hep dışa doğru olmam gerekiyor arkadaşlar. Ona da dikkat etmişsinizdir. Böyle yani dışa doğru çıkmam gerekiyor. Bu tarafa doğru değil. Şöyle duracak. Şimdi bu iki boncuk arasındaki, iki ip arasındaki boncuk sayısı 13. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi herhangi birisine fark etmez. Gene boncuklarımızı diziyoruz. Şimdi bir beyaz, 3 sarı, bir beyaz, bir sarı, bir kahve, bir sarı, bir beyaz, 3 sarı, bir beyaz. Evet. Şimdi bunu bir de tekrar çek edelim, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13. Bu şekilde. Bunu getiriyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bunu bırakıyorum. Diğer iğneğimi alıyorum. Ve onunla örüyorum.
Evet, böylece 23. sıramızı tamamladık. Peki kaçıncı sırada olduğumu nasıl bilirim arkadaşlar? Şu ortadan sayıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ortadan sayıyorum ve kaçıncı sırayı bitirmiş olduğumu görüyorum. Şimdi bakalım 24. sıra kaçlı olacak? 24. sıra 9'lu olacak arkadaşlar. Demek ki yine şurada olmam gerekiyor. Her iki ipimin de burada olması gerekiyor. O nedenle gene buradan geri dönüyorum. Şöyle. Şu. Böyle geliyorum. Buna da çıkıyorum. Buradan şöyle sıkıştırıp buna ve dışarı doğru, gördüğünüz gibi dışarı doğru olmam gerekiyor şu. Şimdi diğer ucumu da aynı şekilde diğer ucunu da şuraya getirmem gerekiyor. Evet. Buradan geliyorum. Bunun da dışarı doğru yine şöyle böyle çıkmam gerekiyor. Şu. Bu şekilde. Şimdi bir sayalım. İki ip arasında 9 boncuğumuz mu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle iki ip arasında. Şimdi herhangi birisine diziyoruz. Bir kahve. Bir sarı. Bir beyaz. Bir sarı. Bir kahve. Bir sarı. Bir beyaz. Bir sarı. Bir kahve. Şimdi bakalım. Şöyle. Ve sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 9. Bu. Getiriyoruz. Bunu da buraya yerleştirip bırakıyorum. Bunu alıyorum. Evet. Böylece 24. sıramızda tamamlandı. Şu 24. sıramız tamamlandı. 25. sıramız arkadaşlar beşli olacak. 5 boncuktan oluşacak. O nedenle yine her iki ipimizi de şu boncuklara getirmiş olmam gerekiyor. Geri dönüyorum. Buradan. Şuradan buna şöyle yine buna çıkıyorum. Şu. Bunu bırakıyorum. Diğer ucumu da aynı bundan çıkmış olmam gerekiyor. Şu beyazdan.
O nedenle şimdi yine şuradan dönüyorum. Şöyle dönüyorum. Şimdi şöyle yukarı şu şekildeyim ve beyazlı olmam gerekiyor. Dışa doğru olmam gerekiyor. Şu. Peki iki ip arasında 5 boncuk mu var? Onu sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 boncuğumuzu dizelim. 2 beyaz, 1 sarı, 2 beyaz. Şu. Bunu getirelim. Buraya yerleştirelim. Diğer ucu alıyoruz, örüyoruz. Şu. Evet, böylece 25. sıramız tamamlandı. Son sırada arkadaşlar şuraya sadece bir beyaz yerleştireceğiz ve üzerine halkamızı yapacağız. Şimdi onu yapabilmemiz için de şöyle yapalım. Şuradan şöyle yapabiliriz. Sıkıştırıp şuraya bir tane beyaz koyuyorum ve buradan şöyle ilerliyorum. Şu. Bunu aşağıya kadar ilerletip bu ucu şöyle aşağıya kadar şu şekilde ilerletiyorum. Şöyle ve şöyle yapıyorum. Tekrar buradan arkadaşlar şöyle geçerek bu uç çünkü bitti bunun işi. Şuradan da böyle birkaç kez yapıyorum ki bunu çıkmasın diye. Şöyle. Artık bu çıkmaz zaten. Buradan bunu keseceğim arkadaşlar. Şu şekilde buradan da çıkayım. Evet. Artık çıkmaz. Şimdi bu dursun burada. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu şöyle buradan döneceğim. Şu. Sıkıştırıyorum yine bunu buradan. Şöyle sıkıştırıyorum ve ortadaki boncuğa geliyorum şöyle. Ama sıkışsın oraya o. Evet. Şimdi buraya halka yapacağız. Bundan sarıyla yapıyorum halkaları. Şöyle. Şimdi 6 boncuk dolayacağım. 1. Buraya giriyorum. Bir tane şu. Tekrar giriyorum. Şu. Şimdi ikinci boncuğum.
Bir daha aşağıya. Evet, her boncuktan ikişer kez geçerek böyle bir boncukları diziyorum. Sonra buradan bakın bu taraftan çıkmışım. Bunu üstten böyle girdim. Burası halka yerimiz oldu. Bunu tekrar buradan girdim. Bir kere daha gireyim. Tekrar buradan. Ve bir daha buraya giriyorum. Evet. Buradan arkadaşlar şu şekildeyken altına iniyorum. Beyazdan çıkmışken şurada beyazdan çıkmışım. Altına indim. Şöyle. Onu da çünkü öbür taraftan böyle aşağı doğru inerek diğer tarafta yok edeceğim. Bu ipimi de. Evet. Bunu da buraya kadar indirmiş oldum. Şimdi bunları yok edeceğiz ve 3. bölüme geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bu iplerimizi keselim buradan ve 2. bölümü bitirmiş oluyoruz. Şu şekilde. 2. bölüm bitmesiyle beraber 26 sıra tamamlanmış oldu. Biz 3. bölüme başlarken 27. sıradan başlayacağız ve yine aynı bu şekilde nasıl yapacağımızı beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar 3. bölüme geldik. Yani buradayız. 3. bölümdeyiz. 3. bölümün başlangıcı şurası. Burası arkadaşlar 27. sıra oluyor. 27. sıra. Ve burada 13 burada 23 boncuk var. Burada 23 boncuk var. Altta yaptığımız gibi. Sonra yine burada bir yanlışlık yapmışım. Şurada 21 boncuğa düşüyor. Bu şekilde böyle azalarak gidiyor arkadaşlar. Şimdi burası 27. sıra. Şimdi oraya gelmeden önce 27. sırayı yapacağız. 3. bölümün 27. sırası. Şuradayız. İlk etapta arkadaşlar buraya bir ip ilave etmemiz gerekiyor. İpimizi buradan başlayarak ileri kadar götürüyorum. Bir tane 1 metre kadar ip taktım. Bunu buradan ilerletiyorum. Şöyle.
Şimdi burada bırakıyoruz bunları. Çünkü 23 tane boncuk olacak dizdiğimizde ve biz nerede olacağız? Şu ikinci boncuklarda. Yani içeri girmiş olacağız. Önce bunu bir ortalıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bunu ortalıyoruz. Sağlı sollu böyle eşit uzunlukta ve her iki ucunda da iğnemiz olacak. Burada iğnemiz. Buraya da bir iğne takacağız. Şimdi 27. sırayı 23 boncuk takarak öreceğiz arkadaşlar. Normalde 25 boncuktu bu sıra. Şimdi birer tane atladık ve buraya geldik. İki ip arasında 23 boncuğumuz var. Şimdi diziyoruz. Diziyoruz şimdi. 4 kahve. Bir sarı. Bir beyaz. Bir siyah. 9 gri. Bir siyah. Bir beyaz. Bir sarı. 4 kahve. Şimdi burada 23 boncuğumuz olmak durumunda. Şu şekilde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23. Şimdi bunu getirip böyle yerleştirelim. Bunu buraya bırakalım. Diğer iğnemizi alalım. Ve örmeye başlayalım. Şuradan bu şekilde şöyle örüyoruz. ...27. sırayı
tamamladık. Şimdi 28. sıradayım. 28. sıra yine 23 boncuktan oluşuyor. O nedenle aynı yerde diziyorum boncuklarımı. Evet. 2 sarı. 1 kahve. 2 sarı. 1 beyaz. 2 siyah. 7 gri. 2 siyah. 1 beyaz. 2 sarı. 1 kahve. 2 sarı. Şimdi bu da dediğim gibi 23 boncuk olmak durumunda. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23. Şimdi bunu getiriyoruz. Böyle kapatıyoruz. Ve bunu buraya bırakıp diğer iğneyi alıyorum. Buradan örüyorum. Bu 28. sıra arkadaşlar. 28'i örüyoruz. Evet. 28. sırayı da bitirdik. Şimdi 29. sıraya başlayacağız. 29. sırada arkadaşlar yine 23 tane olacak. 29. sırada 23 tane olacak yine. Şimdi yine diziyorum bunu. 2 beyaz. 1 sarı. 2 beyaz. 1 kahve. 1 beyaz. 1 siyah. 7 gri. 1 siyah. 1 beyaz. 1 kahve. 2 beyaz. 1 sarı. 2 beyaz. 29. sıra yine 23 oluyor.
Ve bunu tekrar sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23. Şimdi bunu yine getirip buraya koyuyoruz. Bunu bırakıp bunu alıyoruz. Ve buradan örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, 29. sırayı bitirdik. Şimdi 30. sıradayım. 30. sıra 21 boncuklu arkadaşlar. O nedenle sağdan ve soldan birer tane bırakıp bu tepelerde olmam gerekiyor. Ona göre şimdi buradan bir tanesini ilerliyorum. Buradan buna geliyorum. Ve şunu geldim buraya. Buradan ilerledim. Ters döndüm. Buraya geldim. Şunu şöyle sıkıştırıp buradan giriyorum. Şimdi 21 boncuk olacak. Yani şuradan başlamam gerekiyor. Buradan buraya kadar geldiğimde 21 boncuk oluyor. Bunu tek iğne gidiyoruz. Diğer bölümde de bildiğiniz gibi tek iğne öreceğiz. Tepe eğer böyle üstte kalan boncuktan başlıyorsan tek iğne ile örüyoruz. Eğer aşağıdan başlıyorsak çift iğne ile örüyoruz. Şimdi yine buradayım ve şimdi 21 boncuğu buraya dizeceğiz. 2 beyaz, 2 sarı, 1 kahve, 1 sarı, 1 beyaz, 1 siyah, 5 gri, 1 siyah, 1 beyaz, 1 sarı, 1 kahve, 2 sarı, 2 beyaz. Şimdi 30. sıranın 21 boncuk olması gerekiyor. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. Bunu alıyoruz. Burası önemli. Böyle koyuyorum. 21 boncuğu 21 boncuğun üzerine yerleştiriyorum. Buradan giriyorum. Şu. Ters döndük. Şuraya sıkıştırıyorum. Bakın buna. Buradan. Şu.
ve örmeye devam ediyorum. Evet. 30. sırayı tamamladık. Şimdi 31. sıramız arkadaşlar 19 olacak. 19 olacak. Azalarak gidecek. Demek ki yine buradan bir tane bırakacağım. Buradan bir tane bırakacağım. Ve aşağıda olduğu için de her iki ucu da bunlara gelmiş olacak. Şundan çıkmış olmam gerekiyor. Şimdi ona göre boncuklarımızı, ipimizi buraya getirmemiz lazım. Girelim bakalım nasıl getireceğiz. Şöyle yapalım. Buradan dönüyorum. Şuna da giriyorum. Hep biliyorsunuz öbür tarafta da yapmıştık. Bunlar şu şekilde çıkacak ve dışarı doğru bakması gerekiyor. Şu. Burada kalıyor. Diğerini de getiriyorum oraya. Bundan çıkmış olmam gerekiyor. Şimdi dönüyorum böyle. Bunu da buradan giriyorum. Yine şöyle bakın buradan çıkacağım. Şu. Şimdi buna ya da buna fark etmez. Herhangi birine boncuklarımızı yerleştiriyoruz. Şimdi iki ip arasına 19 tane boncuk yerleştireceğiz. İki ip arasına. Şimdi bir beyaz, bir sarı, iki kahve, bir sarı, bir beyaz, iki siyah, üç gri, iki siyah, bir beyaz, bir sarı, iki kahve, bir sarı, bir beyaz. Şimdi 31. sıra biliyorsunuz bu ve şimdi bunu sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Bu 19. Bunu alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bunu bırakıyorum. Diğer iğneyi alıyorum. Nedeni yukarıda değil aşağıda olan boncuk olduğu için. Şundan çıktığımız için. Evet, şimdi örüyorum.
Şöyle. Evet. Böylece bu sırayı da tamamladık. Şimdi 32. sıramız yine 19. Şimdi diziyoruz arkadaşlar. Yine aynı iplerimizin yeri değişmiyor. 19 tane boncuk olacak. 2 beyaz. 3 sarı. 3 beyaz. 3 siyah. 3 beyaz. 3 sarı. 2 beyaz. Şimdi bunu sayıyoruz. 19 olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 oldu bu. Bunu getirip yine buraya yerleştiriyoruz. Bunu bırakıyorum. Bunu alıyorum ve örüyorum. Evet. 32. sıramızı da bitirdik. Şu şekilde. 33. sıramız arkadaşlar. 33. sıramız 17 boncuktan oluşuyor. Yani bizim şurada olmamız gerekiyor. Şimdi bu 19 boncuktan oluşuyordu. Şimdi 17 boncuktan oluşacak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani bunlardan olmamız gerekiyor. Şu üste çıkacağız. Evet, şöyle yapıyorum. Giriyoruz.
tepede olduğumuz için bu üstte duran boncuk. Yani şöyle bunu buradan çıkıyorum. Şu. Ve bunda biliyorsunuz tek ip işliyor. Burasından döneceğim. Önce boncuklarımızı bir dizelim. 17. 8 beyaz. Bir sarı ve 8 beyaz. Böylece 17 boncuk. Şu. 17 boncuk. Bunu getiriyoruz. Böyle koyduk. Bunu böyle döndüğüm için tek iğne dönüyorum. Diğer iğneyi şu an karıştırmıyorum. Ve örmeye şöyle örmeye devam ediyorum. Şu. Evet. Şimdi böylece 33. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 34. sıradayız. 34. sıra arkadaşlar 15'li. 15'li yani burada olmam gerekiyor. Bunda ve bunun da burada olması gerekiyor. Şimdi ilk başta onları oraya getirelim. Şöyle yapalım. Burada kalabilir. Bunun ucundayım çünkü. İşte bunu da yine buraya getireceğiz. İki ipin arasında 15 boncuk olacak. Buraya çıkıyoruz. Şu. Bu şekilde. İki ipin arasında 15 boncuk olacak. Şimdi diziyoruz arkadaşlar. Bir beyaz. 3 sarı. 2 beyaz. Bir sarı. Bir kahve. Bir sarı. 2 beyaz. 3 sarı. Bir beyaz. Şimdi bunu sayalım. Burası 34. sıramız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Şimdi yerleştiriyorum. Aşağıda kalan boncukta olduğu için böyle koyduk. Bunu alıp diğer iğneyle örüyoruz. Şu.
Ve böylece bu sırayı da bitirdik. Şimdi 35. sıradayım ve 11 olacak arkadaşlar. O halde 11 olacağı için iki ipimin de bu sarı boncuklardan çıkmış olması gerekiyor. Bunlardan çıkmış olmam gerekiyor. Şimdi onlara geleceğim. Evet, ilerletiyorum. Böyle. Şuradan dönüyorum. Ve bundan çıkacağım. Şimdi şöyle yapıyorum. Aradan bundan çıkıyorum. Şu. Ve diğer iğnemin de aynı şekilde buradan şu sarıdan çıkmış olması gerekiyor. Onu da yine yapalım. Yine buradan gideyim. Önce böyle gelelim. Sonra ilerleyelim. Bunu sıkıştırıyorum ve buradan çıkıyorum. Şimdi bu iki ipin arasında 11 boncuk olması gerekiyor. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 11 boncuğu dizelim. 2 kahve. 1 sarı. 1 beyaz. 1 sarı. 1 kahve. 1 sarı. 1 beyaz. 1 sarı. 2 kahve. Şimdi bunu sayıyoruz arkadaşlar ve 11 mi onu bir bakacağız. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Şimdi bunu yerleştiriyoruz. Bu 35. sıradayız. Evet, şimdi buradan giriyorum. Bu böyle. Bu diğer iple girdik. Çukurdayız. Örmeye devam ediyorum. Evet, bu sıramız da bitti arkadaşlar. 35. sıramızı da bitirdik. Şimdi 36. sıradayım. 36. sıra 7 tane oluyor. 7 tane koyacağız buraya. Yine bu sarı boncuklardan çıkmış olmam gerekiyor. Şunlardan çıkmış olmam gerekiyor. O nedenle şöyle giriyorum. Bakın şuradan döndüm. Her iki ipimi de aynı şekilde sarı boncuklardan çıkmış olmam gerekiyor. Şöyle buradan da geldim. Şuraya şu şekilde giriyorum. Dışa doğru. Şu. Bundan da çıktı. Şu şekilde olacak. Bu burada. Şu.
şu boncuktan çıkmış olmam gerekiyor. Şimdi diğer iğneyi de aynı şekilde geçiriyoruz. Dönüyorum. Buradan çıkmışım. Dönüyorum böyle. Buradan çıktım. Şimdi bu iki ipin arasında arkadaşlar 7 boncuk olması gerekiyor. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 boncuğumuzu diziyoruz. Bir sarı, bir beyaz, 3 sarı, bir beyaz, bir sarı. 7 boncuk oldu. Bu 36. sıra. 2, 4, 6 ve 7. Bunu yerleştiriyorum. Bunu alıyorum. Diğer ucu ve örüyorum. Evet. Şimdi bu sırayı da bitirdik. Artık son sıradayız arkadaşlar. Son sıradayız ve 3 beyaz koyacağız. Şimdi de bu sarılara gelmiş olmam gerekiyor. Yine buradan dönüyorum. Şu. Buradan geliyorum. Altındakinden çıkayım. Ve şöyle sıkıştırıp bundan çıkmış olmam gerekiyor. Aynı şekilde bunu da getiriyorum. Şu. Ve tekrar bunu şöyle sıkıştırıp buradan geri doğru. Son sıramız artık 3 beyazla kapatıyoruz. 3 beyaz koyuyoruz bunu da ve diğer uçla örüyorum. Evet, şimdi bu şekilde ilerletiyorum bunu bir şöyle. Şuraya geleceğim. Bunu burada bir sıkılaştırıp arkadaşlar şöyle yukarı çıkıp halkasını yapacağım. Geri döndüm. Şuradan tekrar yapayım. Şöyle halka yapacağım çünkü uzun hangisi daha uzunsa o ipimle halka yapacağım. Şimdi bunu buraya geldim. Tekrar şöyle çıkıyorum. Şu. Buradan da giriyorum. Buraya bir sıkılaştırdım ben bunu. Tekrar bunların içinden geçerek şöyle yukarı çıkıyorum. Çıktık. Buraya halkamızı yapacağız. Halkamızı yapalım. Halkayı arkadaşlar sarılarla yapıyorum. Şimdi 6 tane boncuk diziyorduk buraya. Bir. Şu şekilde. İkişer kez böyle geçerek
Şimdi 6 boncuğumuzu bu şekilde sıraladık. Buraya giriyorum. Geliyorum. Buradan çıkmış. Böyle çekiyorum. Ve bunu da buradan giriyorum. Tekrar beyaza giriyorum. Bir daha sarıya giriyorum. Tekrar beyaza giriyorum. Ve bunu yine böyle içlerinden geçip aşağıya geliyorum. Şu. Diğer ucu da aşağı götürüyorum. Diğer uçtan aşağı. Şunu. Böyle iniyorum. Şimdi birazcık ilerletiyorum. Diğer uçta yaptığım gibi. Şöyle. Bir tane daha. Aynı şekilde bunu da yapalım. Bu tür bitirme işlemleri önemli arkadaşlar. Şimdi buradan biraz daha gideyim. Aynı yerde kalsın. Şöyle. Şurada kesebiliriz bunları. Artık sökülmez bu. Evet, burada keselim. Evet arkadaşlar, böylece bitirmiş olduk. Evet, şöyle gözümüzü bitirmiş olduk. Leopar desenli göz boncuğu. Evet, şimdi bunun halkalarını ve iplerini de geçirelim, bitirelim tamamını. Şimdi arkadaşlar bunun kapama olarak böyle bir ip kullanıyorum. Bunlar malzemecilerde var arkadaşlar. Asansör kapaması bu. Şöyle malzemecilerde bu hazır vaziyette satılıyor. Sizler de böyle alabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bir kapamaya yapışkanı sürüp bu şekilde yapıştırabilirsiniz. İpiniz, güzel bir ipiniz varsa aynı şekilde uçlarına da birer tane boncuk takıp böyle bir çivi başı yapıp bırakabilirsiniz. Şimdi halkalarımızı buraya açalım ve takalım. Şöyle yapalım. Böyle açıyorum. Buraya kapadık. Uçça kapatıyoruz. Şimdi diğer ucu yapalım. Evet, böylece iplerini de taktık ve bilekliğimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, oldukça uzun bir işti ama size öğretme maksatlı olduğu için siz bunu daha kolay yapacaksınız.
Ama bence öncelikle yapın arkadaşlar. Hani izleyip geçmeyin, yapın. Gerçekten emek var ve yaptıkça çok hoşunuza gidecek. Daha sonraları sizlere bu teknikle daha farklı modeller paylaşacağım. Eğer bunları öğrenirseniz burada, onlar da daha kolay olacak sizin için. Evet, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, nazo tasarımda kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.